Arkadaşlar merhaba. Akademik bakış ve akademide yaşam başlıklı müzakeremize devam ediyoruz. Bugün sizlerle sosyal medya dili ve algoritma başlıklı bir müzakere gerçekleştireceğim. Müzakeremize geçmeden önce videomuzu beğenir ve kanalımıza abone olsanız bu konudaki çalışmalarımıza desteğiniz için şimdiden teşekkür ederiz. Arkadaşlar sosyal medya hepimizin bir şekilde bir platformda kendisini gösterdiği bir mecra. Bu mecra ile ilgili aslında önceden eleştirel bakanlar, kınayanlar ileriki süreçte buranın büyük bir takipçisi hatta sürekli müdavimi olarak karşımıza çıkabiliyorlar. Fakat bu mecra ile ilgili eleştiriler de yine yapılmakta. Eleştirilerin en önemlisi niteliğin düşmesi ve niteliksiz yapımların öne çıkması. Bu noktada insanların duygu ve değer dünyasının tahrip olması gibi etmenler var. Fakat burada sosyal medyanın öyle bir işlevsel rolü var ki insanları bir şekilde kendisine çekebiliyor. Yani tartışma konusu olması gereken de bu. Yani bir taraftan neden insanların niteliksiz yapımlara ilgi duyduğunu tartışmamız gerekirken bir taraftan da bu mecranın insanları niçin kendisine çekip içeride tutabilme becerisini gösterdiğini anlamamız gerekiyor. Şimdi burada ben bugünkü tartışmamı nitelik ve niteliksizlik üzerinden kurmayı planlıyorum. Sizler de konuyla ilgili görüşlerinizi yorum olarak atabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü niteliksizlik aslında insanlar tarafından takdir görüyor. Mesela sizler de bu konuda benimle hemfikir misiniz? Yani niteliksizliğin takdir gördüğü ve niteliksizliğin öne çıkartıldığı bir sadece sosyal medya için değil, hayatın içerisinde de bunun öne çıktığını bizler gözlemliyoruz. Bunun sebebi ne olabilir? Yani sizler bunun bu problemin teşhisini nasıl koyuyorsunuz ve çözümü de nerede arkadaşlar? Bununla ilgili görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Ben kendi adıma niteliksizliğin aslında insanlar tarafından durduk yere tercih edilen bir durum olmadığını düşünüyorum. Yani insanlar niteliksizliği öylesine tercih etmiyorlar. Çünkü niteliksizliğin de kendi içerisinde bir özelliği var. Öncelikle niteliksizlik çekicidir arkadaşlar. Yani niteliksiz bir şey diğer insanları, kalabalığı, topluluğu, pek çok kişiyi içine çeker. Bunun da en temel sebebi şu: gayret gerektirmez. Yani siz niteliksiz bir yapım için, niteliksiz bir iş için gayret sarf etmenize gerek kalmadan bu işi gerçekleştirebilirsiniz. İkincisi tüketime dayalıdır. Yani niteliksiz bir şey yaptığınız zaman o biter, hemen başka bir şeye geçersiniz ve ilerlersiniz. Ve sayısal çokluk esastır. Yani niteliksiz bir şeyi ne kadar çok insan izler, ne kadar çok insan o videonun içinde ya da o platformun içinde kalırsa o kadar çok ilgi görecektir. Ayrıca niteliksizliğin şöyle bir yanı da vardır. Herkes tarafından anlaşılabilir. Yani niteliksiz bir yapımı nitelikli insan da anlar, niteliksiz insan da anlar. Ama nitelikli insan o yapımın seviye düşürücü ve insanların temel duygu durum açısından uygun olmayan bir yapım olduğunu anlar ve uzaklaşırken niteliksiz insan onu tüketir ve bir başkasına geçer. Onun için de herkes tarafından anlaşılabilme, yani konu bakımından, içerik bakımından herkesin birden adapte olabilme noktasında zihinsel olarak ortak noktayı bulması açısından da niteliksiz diğer insanların ilgi duyduğu bir bakış açısıdır. Ayrıca niteliksizlerin dayanışması daha sıkıdır. Yani niteliksizler bir yapımı gördükleri zaman onu hep beraber zirveye taşırlar. Niye? Çünkü hepsi ortak bir düşünceyle, ortak bir şeyle ona ilgi duyuyorlardır. Ama insan nitelikleşmeye başladığı zaman, bir takım değerleri farklı bakmaya başladığı zaman artık o videoyu izlemeyecektir, diğer videoyu izleyecektir. Onun için de niteliksiz insanların dayanışması bu noktada daha da fazla önem arz ediyor. Şimdi YouTube algoritması ve sosyal medya dili açısından bakacak olursak aslında bu tercih edilebilir. Hocam diyorsunuz ki işte çokluğa hitap ediyor, çabuk anlaşılıyor, tüketime dayalı, gayret gerektirmiyor. O zaman ben de niteliksiz yapımlar yapayım. Çok da güzel olur. Ne yapalım? Yani böyle yapacağız artık. Bitti. Niteliksiz yapımlar bizim işimiz. Değil. Neden? Çünkü niteliksiz yapımların da kendi açısından bir takım sorunları var. Birincisi, dediğim şeylerden dolayı tercih edilebilir. Ama kişisel olarak insanın gelişimine ve insanın doğasına aykırı bir tutum. İkincisi, çabuk tüketilir ve belli bir süre sonra seviyesizlik en uç noktasına kadar gider. Üçüncüsü, kolay elde edilebilir olduğu için pek çok kişi aynı niteliksizliği, aynı seviyesizliği çok kısa sürede taklit edebilecektir ve karşınıza bir sürü bu noktada insan çıkacaktır. Ve en sonunda toptan o niteliksiz anlayış çökecektir. Yani insanlık dediğimiz gibi kültürel ve insani değerleriyle, sanat, felsefe ve edebiyatla ne yapıyor? Değerlerini yansıtıyor. Ama bu niteliksizlik bütün insanları kendi içerisinde çökertecektir. Şimdi nitelikli yapım neden zordur?
Ya da mesela insanlar sosyal medyada ben çok nitelikli yapımlar yapıyorum ama insanlar izlemiyor hocam. Yani bak sen de 2000 aboneyle devam ediyorsun. 2000 abone izliyor seni de. Şimdi burada tabii ki abone önemli. Yani izleyen arkadaşlar abone olsunlar ama niteliksiz insanların da bir yere çekilmesinin bir faydası da yoktur arkadaşlar. Yani çünkü biz bir işi yaparken bu işi anlayacak, bu işin altyapısını çözümleyecek ve daha ileriye götürecek insanlara hitap etmeliyiz. Ondan dolayı da bu şeye benzemiyor. Mesela bazı arkadaşlar da şöyle düşünüyor. Sosyal medyayı inşa edelim. İşte sosyal medyada kendi değerlerimizi hakim kılalım. Sosyal medyada bizim değerlerimizdeki şeyleri çocuklarımız izlesinler. Olmuyor böyle bir şey. Yani çocuklar hadi izle bakalım, hadi izle. Olmuyor. Niye? İzlenebilir bir şey ortaya koymamız lazım. Yani bir insana sen bunu izle. Şimdi şöyle bazen fakültelerde, liselerde ya da şurada burada konferans oluyor. Öğrencileri indiriyorsunuz aşağıya. Oo salon dolu, çok güzel izleniyor, müthiş, çok ilgi var. Böyle bir şey yok. Sosyal medya burası. Adam terk ediyor. Bırakıyor gidiyor. Onun için de sosyal medyanın dilini anlamak için öncelikle niteliksizliğin çözümlemesini yapmamız lazım. Niteliksizlik niye var? İşte bu söylediğimiz unsurlarla var. İkincisi nitelikli yapımın farkı ne ve nitelikli yapımı insanlara nasıl sunacağız? Şimdi burada algoritma dili var arkadaşlar. Ben dün sosyal medyada Facebook, Twitter ve Instagram'da bunu paylaştım. Algoritmanın dili şöyle. Yani şimdi biz geçmişte çocukken bir program izlerken ailecek izliyorduk. Ve onunla ilgili görüşler, öneriler, yorumlar yapıyorduk. Ve herkes aslında o an beğenmediğini düşünse bile onu izlemek zorunda kalıyordu. Yani görüyordu en azından kültürel açıdan bir tiyatro görüyordu, bir klasik müzik görüyordu, bir filmi, kaliteli bir filmi beraber izliyordu. Eğer içinde insanın ruhunda o sanatsal, edebi ve felsefi şeylere karşı ilgi olan çocuklar, gençler, insanlar onu daha çok dinliyordu, daha çok dinliyordu, daha çok dinliyordu ve kültürel açıdan gelişim sağlanıyordu. Programlarda belli bir nitelik aranıyordu ve bundan dolayı da halkın yani genel izleyici kitlesinin belli bir şekilde süreç içerisinde zihinsel açıdan farklı şeyleri, sanat, edebiyat ve felsefe ile ilgili şeyleri görmesi mümkün oluyordu. Tek kanaldı belki, iki kanaldı belki ama bunlar sağlanıyordu. Şimdi çok kanallı, çok yönlü, çok platformlu bir sahadayız ve bu sahada izlediğiniz şeyin dışına çıkamıyorsunuz arkadaşlar. Algoritma sizi öyle bir tanımlıyor ki eğer nitelikli bir yapım izlediyseniz onunla ilgili öneriler veriyor. Niteliksiz bir yapım izlediyseniz onunla ilgili öneriler veriyor. Peki biz neyi tercih ediyoruz? Genelde insanlar çabuk tüketilebilen, kısa ve hemen anlaşılır şeyleri tercih ediyor. Ondan dolayı da algoritma sürekli ona onu sunuyor. Onun için yapılması gereken şu. Algoritmayı bizim yaptığımızı bilmemiz gerekiyor. Yani biz neyi izliyorsak algoritma da bize onu veriyor. Çünkü algoritmanın amacı içeriğinin kötü olması ya da iyi olması değil. Algoritmanın amacı seni ve beni orada daha çok tutmak, daha çok benim içerik üretmem, daha çok senin içerik üretmen, birbirimizin içeriğini takip etmemiz. Ondan dolayı da nitelikli yapım istiyorsak öncelikle nitelikli yapımın altyapısını kurgulamamız gerekiyor. 2, nitelikli yapım yaptım izlesene demememiz gerekiyor. Çünkü kimse ben nitelikli yapım yaptım şeklinde bir ifadenin peşinden sizin yapımınızı izlemez ve izlemeyecektir de. Hatta böyle söylüyorsanız ben hiç izlemem. Yani ben çok nitelikli işler yapıyorum hadi gelin izleyin. Hayır. Niteliğe karar verecek olan da yine izleyici kitlesidir. Dediğim gibi o hemen aklıma şunu getiriyor. Konferans salonuna öğrencileri doldurup ondan sonra ya çok verimli bir konferans oldu ya çok izleyici çekti. Ya bu kadar beklemiyordum demek gibi bir şey bu. Bu da mümkün değil. Sosyal medyada bu da mümkün değil. Onun için şimdi nitelikli olan şey niçin zordur ve devamında da neden önemlidir buna değineceğiz. Şimdi nitelik gayret ve çaba gerektirir. Yani iyi bir yapım yapabilmeniz için bir kere onunla ilgili felsefi ve aslında düşünsel anlamda bir emek harcamanız lazım. İkinci olarak nitelik hemen takdir gören bir şey değildir. Yani niteliği insanların keşfetmesi çok kolay değildir. Yani bunu insanların keşfetmesi için sürekli olan ve gayret gösteren işleri devamlı yapmamız gerekiyor. Üçüncü olarak herkes tarafından anlaşılmaz. Yani nitelikli bir yapım yaptınız. YouTube'a giren, işte Facebook'a giren, Instagram'a giren herkes onu anlamayacaktır. Çünkü o yapımın, o zihin kodunun belli bir altyapısı var. Peki takipçilerimiz arasında onu isteyen, ona ilgi duyan yok mu? Var. Ama işte onu sunuş tarzımız, onu anlatış tarzımız, onu ortaya koyma tarzımız bunu da belirleyecektir. Üçüncü olarak nitelikli insanlar ayrılık ve aykırılık noktasında çekinmez ve hemen bırakır gider. Yani neden? Çünkü ben farklı düşünüyorum, senin gibi düşünüyorum der bırakır gider. Ama niteliksiz insan
niteliksiz bir yapımda ortak anlama alanı olduğu için onu sürekli olarak takip etmeye devam edecektir. Ama nitelikli insan bir yerde bir beğenmediği bir şey olur ve hemen çıkar gider. Aslında bunu da yapmamak lazım. Yani birbirimizi cezalandırma gibi oluyor bu. Onun için de insanlar beğendiği bir içeriği yapan insana karşı saygı göstermeli ve bunu da takdir etmeli arkadaşlar. Bu nitelikli yapımların aslında en zor unsurları. Şimdi algoritma açısından bakarsak nitelikli yapımlar aslında algoritmayı ilgilendirmiyor. Yani algoritmanın derdi daha fazla izlenmek, daha fazla süre geçirmek ve daha fazla insanın beğenisini, işte yorumunu almak. Yani sizin de şu anda bu videoya yapacağınız, görüş belirterek yapacağınız yorum, öneri ya da beğeniler hepsi bizim bu videonun size ulaşmasını, daha fazla kitleye ulaşmasını sağlıyor. İşte onun için de kişisel gelişim açısından ve insanın kendini keşfetmesi açısından nitelikli yapımlar önemlidir. Ve anlaşılması güçtür ama uzun ömürlüdür. Yani nitelikli bir yapımı bir gün gelir yine mutlaka arayacaklardır. Ama işte bu insan ne kadar bağırdı. İşte 3 dakika bağırdı mesela. 3 dakika bağırdı. 3 dakika şöyle yaptı. İşte bu tüketilen bir şey. Bunu kimse bir daha önemsemez. O gün mesela gündem olur, düşer gider. Ama bir konu hakkında, bütün insanların insanlık değerleriyle ilgili bir konu hakkında önemli bir şey söylenmişse bunu mutlaka insanlar arar. Yani bu binlerce yıl önce yaşayan bir insan olsun, bugün yaşayan bir insan olsun, önemli bir şey ortaya koymuşsa bu mutlaka takdir görecektir. Kolay elde edilemediği için herkes bu işi taklit edemez. Bir de bu yönü var. Yani siz nitelikli bir yapım ortaya koyuyorsanız, bu fotoğraf olabilir, video olabilir, müzik içeriği olabilir. Nitelikli bir yapım ortaya koyduysanız bu taklit edilemez arkadaşlar. Bunu ancak siz yaparsınız. Çünkü niye? Bununla ilgili çalıştınız, bununla ilgili gayret gösterdiniz. En sonunda takip edenleri ve ilgi duyanları belli bir ortamda buluşturur ve ortak bir alan oluşturur. Çünkü niteliksizliğin ortak değer alanları yoktur. Herkes tarafından anlaşılabilir bir düzeyde olduğu için ortak değer alanları, ama diğeri belli bir ortaklık alanı oluşturur ve birbirine karşı insanları duygu ve durum bakımından iletişime geçirir. Şimdi son olarak şunu söyleyeceğim. Algoritma için, yani YouTube olsun, Facebook olsun, Instagram olsun ya da diğer mecralar için algoritmanın hedefi ne? Algoritmanın hedefi zaman geçirmek ve platformda kalmak arkadaşlar. Yani sizler de mesela videonun bu anına kadar geldiyseniz aslında bu video başarılı oldu demektir. Ama bu anına kadar gelemediyseniz, arada çıktıysanız, o zaman bu video aslında tam olarak işini tam yapamamış demektir. Onun için de bizim başkalarını suçlamak değil. Yani ben kendimi suçlamalıyım. Yani bu arkadaşlar bu dakikaya kadar bu videoyu niye izlemedi? Ben görüyorum. Ya işte biz şu kadar kaliteli yapım yaptık ama insanlar anlamıyor. Bazen derslerle ilgili de var. Ben diyor sınıfa diyor o kadar anlatıyorum diyor. Hiçbirisi dinlemiyor diyor. Anlamıyor diyor. Ya hocam bir de kendinde sen suç bulsana ya. Yani karşındaki insanlar buraya öğrenmek için 30 kişilik sınıfı doldurmuşlar. Seni dinliyorlar, çekiyorlar, ızdıraba katlanıyorlar. Bir de sen kendinde suç bul. De ki ben niye öğrencime ulaşamıyorum sınıfa giriyorsan? Ya da sosyal medyadaysan ben takipçilerime niye ulaşamıyorum? Bu insanlar beni niye takdir etmiyorlar bu konuda? O zaman bizde var bir eksiklik. Onun için buranın dilini anlamak, mesela hala geçmiş çağlarda yaşayan arkadaşlar var. İnsanlara al değer, işte değer veriyorum sana. Ahlak işte bu. Al ahlak veriyorum size. Böyle olmaz. İnsanlara değer vermek istiyorsanız önce değer verin. Yani biz birbirimize değer verirsek ancak o zaman değer üretebiliriz. Yoksa eskisi gibi gençler, insanlar bizim burada söylediklerimizi dinleyecek. Yok ben sizin söylediğinizi dinleyeceğim, olduğu gibi uygulayacağım. Böyle bir dünya yok artık. Ne yapmamız gerekiyor? İnsanları bu konuda ortak anlama alanına, belli bir entelektüel birikimi getirmemiz, beraber buraya ulaşmamız gerekiyor. Buraya ulaştığımız zaman sosyal medyanın dili de bu noktada dönüşecektir, değişecektir. Şimdi bir video ile ilgili etkileşime geçmeniz. Dediğimiz gibi beğendiğiniz videolarda mutlaka o beğendiğiniz videoyu takdir edin arkadaşlar. Yani insanlar ne kadar çok yorum ve beğeni atarsa beğendiğiniz ve ilgi duyduğunuz alanlarla ilgili, onlar sizin önünüze o kadar çok ve diğer insanların önüne o kadar çok çıkacak. Bir de bugünün insanın için en önemli şey görsellik arkadaşlar. Yani görsellik yoksa yoksunuz. Yani böyle bir artık platform oluştu ve herkes bir şekilde bu görselliğin içerisine giriyor. Yani kınayanlar var, eleştirenler var. Bir bakıyorsunuz belli bir süre sonra bu mecranın içerisinde en uç noktalara ulaşabiliyor. Onun için de buraları kınamak değil, anlamak ve anlamlandırmak. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Yani bu benim için önemli. Neden? Çünkü bir mecra
insanları bu kadar toplayıp, bu kadar alana çekip, bu kadar insanların üzerinde etki alanı oluşturabiliyorsa bunun mutlaka incelenmesi gerekir ve bununla ilgili de çözüm önerileri üretmek gerekir. Şimdi insanları korumak için yasaklayalım, şunu yapalım, insanları böyle şey yapıyorlar ya da işte bir insanın videosunu alıp o insanı rencide etmek için işte bak ne demiş, bak ne yapmış, bak nasıl giyinmiş. Yani bu mecranın kendi dilinde, insanların kendi bireysel alanlarında hakaret, küfür, taciz ya da yanlış bir şey yapmadıkları sürece belli bir medya diliyle hareket edilmesi gerekiyor ve eğer bir şeye bir değer dünyamız varsa bu değer dünyasında buraya taşımamız gerekiyor arkadaşlar. Dediğim gibi sizler yorum, öneri ve görüşlerinizi videonun altına atarsanız ben de bunlarla ilgili ileriki süreçte hem video olarak hem de akademik çalışmalarımda inşallah buralardan edindiğim tecrübeleri de yansıtmaya çalışacağım. Çünkü şu anda bayağı bir şey oluştu. Yani şu aslında benim fikirsel şemam oldu. İleriki süreçte de bunları yazılı hale dönüştürme imkanı olacaktır. Hepinize ilginiz için teşekkür ediyorum. Bu ana kadar takip eden dostlar varsa bir yorum atsınlar. Çünkü bu videonun da başarısını ya da başarısızlığını anlayalım. Boyumuzun ölçüsünü alalım arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim.